Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün karşınızda çok güzel bir sette bulunuyorum. İşte karşınızda. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Lego'nun uzun zamandır beklenen Ferrari Formula 1 teknik aracı işte karşımızda. Uzun zamandır beklenen diyorum çünkü aslında Lego bundan birkaç sene önce, galiba 2022 yılında ya da 2023'te, 2022 olması lazım, McLaren setiyle aslında Formula dünyasına giriş yapmıştı. Yani ilk böyle büyük Formula 1 aracını teknik parçalarından çıkartmıştı. Daha sonra geçtiğimiz sene bildiğiniz gibi Mercedes aracı çıkmıştı. Bu sene de bir tane araç bekleniyordu ama Lego iki set birden duyurdu. Bunun sebebi aslında biraz da Lego'nun Formula 1 ile bir anlaşma imzalamış olması, bir partnership, yani bir ortaklık imzalamış olması. Bu yüzden zaten belki biliyorsunuzdur, yani eminim biliyorsunuzdur, 10 tane Speed Champions seti geldi. Yani 10 takımında Speed Champions küçük Lego seti geldi. Ama büyük taraftaysa 2 tane daha geldi. Eskileri yenilemediler. Yani McLaren ve Mercedes'in büyük teknik araçları eski model olarak kaldı. Ama bu sene 2 tane büyük böyle teknik aracı çıkarttılar. Bunlardan bir tanesi bu görmüş olduğunuz Ferrari'nin SF24 aracı. Diğeri ise Red Bull'un aracı. Ama biz videomuzda gördüğünüz gibi Ferrari'yi konuşacağız. O zaman lafı daha fazla uzatmayayım. Hadi gelin videoya başlayalım. Lego, McLaren ve Mercedes'ten sonra bu sene Ferrari ve Red Bull'la 2 yeni teknik Formula 1 aracını piyasaya çıkardı. Böylece 4 büyük takımı tamamlamış oldu. Bu sene Formula 1 ile özel bir sponsorluk anlaşması imzaladığı için artık setlerde daha hızlı gelmeye başladı. Ben bu sene 2 takım arasından favorim olan Ferrari'yi seçerek onun videosunu yapmaya karar verdim. İşte karşınızda Lego Ferrari SF24 aracı. Biliyorum Lego Formula 1 setlerini yapmaya başladığından beri bu anı bekliyordunuz. Keşke Lego Ferrari aracını çıkarsa da duvarıma assam diyordunuz. İşte o an bu an. Gerçi set Türkiye'ye satışa çıktığı gibi tükendi fakat merak etmeyin, bolca yeni stok gelecektir. Sete geçmeden fiyatından da bahsedeyim. Ben seti piyasaya çıktığında İngiltere'de ilk gününde aldım. Fiyatı burada 200 pound'tu, yani kabaca 9200 TL gibi bir şeye geliyordu videoyu çektiğim zamanki kurla. Türkiye'de de 9700 TL fiyatla satışa çıktı ki bence aradaki fark Türkiye şartları için oldukça makul bir seviyede. Şimdi gelelim sete. Aslında geçen seneki Mercedes setine oldukça benzeyen bir set olmuş diyebilirim. Yapım aşamalarından görünüşüne kadar oldukça benziyor. Tabii ki ufak geliştirmeler de yapılmış. Öncelikle Ferrari'nin tüm sponsorları burada sticker olarak geliyor. Seti yaparken dile kolay toplam 55 tane sticker yapıştırıyoruz. Birkaç araç çizgisi dışında hepsi sponsorlardan oluşuyor. Yapımında da çok az Lego parçası kullanıyoruz. Geri kalanı tamamen teknik parçalarla yapılıyor. Mercedes setinin tekerleri boşken bu sefer Ferrari setinde Pirelli'nin sarı renkli dengeli tekerlerini görüyoruz. Aslında McLaren setinde de Pirelli lastikleri kullanılmış fakat sponsorluk anlaşması yüzünden Pirelli logoları kaldırılarak daha sonra düz mavi çizgili lastiklerle piyasaya çıkmıştı. Bu sefer o sorun ortadan kalkmış gibi. Aracın her iki teker kısmı da birbirinden bağımsız süspansiyonlara sahip. Bu sayede önden basarsanız sadece ön taraf, arkadan basarsanız da sadece arka taraf aşağı yukarı hareket ediyor. Ortadan basarsanız her iki tarafta oynuyor ve darbeleri ne kadar rahat emebildiğini görüyorsunuz. Ön tekerleri istersek kokpitteki direksiyondan, istersek de tepede bulunan bu çarkla sağa ve sola döndürebiliyoruz. En arka tarafta yine geçen seneki sette olduğu gibi oynayabileceğiniz bir DRS paneli bulunuyor. Arka paneli kaldırdığınızda aracın V6 motoru ortaya çıkıyor. Bu motor Formula 1 araçları arkadan itişli oldukları için arka tekere bağlı olarak çalışıyor. Fakat bu sene bir yenilik eklemişler. Artık araç 2 vitesli. Yani tam olarak ne kadar fark ettiğini pek anlayamadım açıkçası. Kendimce bolca hassasiyet testi yaptım. Ama şöyle göstereyim. Eğer bu vites parçasını ortadan tutarsanız tekerleri hareket ettirdiğinizde motorun pistonları hareket etmiyor. Eğer ileri ya da geri götürürseniz gördüğünüz gibi hareket etmeye başlıyor. Aradaki ince farksa sağındaki ve solundaki çarkların hareketiyle alakalı. Aslında temelde her iki viteste de tüm çarklar hareket ediyor. Fakat sağa götürdüğünüzde sağdaki çark tüm sistemi döndürürken sola götürdüğünüzde soldaki çarklar döndürüyor. Hız bakımından fark ediyor mu diye elimle çok döndürdüm ve biraz fark var gibi gelse de psikolojik olduğunu düşünüyorum. Bence her ikisi de aynı. Keyifli bir yapım aşaması sunan ve Formula 1 hayranlarını fazlasıyla tatmin edecek olan bu set özellikle Ferrari hayranlarının alıp duvarına asmak isteyeceği güzellikte bir Lego seti olmuş diyebilirim. İşte karşınızda yapılı haliyle Ferrari SF24 Lego Teknik Formula 1 aracı. Bu seti aslında şurada
Şurada boşluğu görüyorsunuzdur. Oraya koymuştum ama videoyu şimdi daha sonra videoda incelemek için tekrardan oradan aldım. Orası boş duruyorsa kusura bakmayın. Buraya kadar izlediyseniz bu arada çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğenirseniz ve abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Çünkü her bir beğeni bir YouTuber'ın ne denir, ekmeği mi, yakıtı mı neyse oyu işte. O yüzden lütfen beğenilerinizi esirgemeyin. Abone olmasanız da olur ama videoya beğeni, hatta aşağıya bir yorum mükemmel olur. Videoyu kapatmadan önce setle ilgili son birkaç detaya değineceğim. Ben bu seti Instagram'da challenge olarak yaptım. Aslında geçtiğimiz sene Mercedes setini de Instagram'da challenge olarak yapmıştım. Yani nedir? Her gün yeni gelen takipçi sayısı kadar parça takıyorum diyorum videolarda. Ve işte bir gün önce gelen takipçi sayısı kadar Lego parçası takıp videosunu çekiyorum, yayınlıyorum. Bu sette toplamda 1361 parçaya sahip. O yüzden 1361 takipçi gelerek sanırım 5 günde bu seti tamamlamış olduk. Yani 5. günde set bitti. O yüzden açıkçası benim yapmamda 5 gün sürdü ama normal şartlarda bu setin yapımı 5 gün mü sürer? Tabii ki hayır. Ben seti gelen takipçi sayısına göre işte hani her gün parçalar ayırdığım için ortalama 2 ila 3 paket arasında yapıyordum her gün. Çünkü bazen ikinci paketin ortasında bitiyordu takip sayısı. Ben de o parçaları alıp tekrardan pakete koyuyordum. Yani 2,5 paket oluyordu. Bazen 3 paketi neredeyse tamamlıyorduk. Hani ortalamasını 3 paket dersek 3 paketin yapımı yaklaşık 1 saat sürüyordu. İşte 10 paket olduğunu düşünürsek yaklaşık 3,5 saat, 4 saat ama yapım deneyiminize göre, ne kadar hızlı yaptığınıza, ne kadar yavaş yaptığınıza göre bu deneyim tabii ki değişebilir. Tıpkı oyun oynarken gibi bazı oyunlar işte diyor ki 8 saatlik bir oynanış sunuyor ama sizin oynayışınıza göre o 15 saat de olabilir. Daha da yani 6 saatte de bitirebilirsiniz. Yani eğer keyif ala ala yaparsanız, biraz yavaş yavaş yaparsanız, işte arada müzik dinleyeyim neymiş, aa bak nasıl oldu işte burayı yaptım burası gözüktü falan derseniz, ki ben bu sette onları yapamadım açıkçası challenge olduğu için. Bir yandan da çünkü video okuyor, videonun kaydı demek, işte çok fazla gigabyte demek, o da yer demek falan derken o yüzden biraz hızlı yapmaya çalıştım oraları. Ama neyse, eğer siz böyle keyfini alarak yaparsanız ortalama ben sanırım bir 5 saat civarı süreceğini düşünüyorum bu setin yapımının. Ama 5 saat size keyif verecektir. Yani 5 saatlik bir keyif garanti diyebilirim. Ben 5 saat keyifli bir yapım aşaması diyorum ama nedense bu set beni geçen seneki Mercedes seti kadar tatmin etmedi. Belki o set benim yaptığım ilk büyük teknik seti oldu ve ilk yaptığım Formula 1 büyük teknik seti olduğu için daha doğrusu. Çok keyif vermişti, çok keyif almıştım yapımından. Bu da keyifli. Aslında bunun daha böyle dezavantajlı veya daha kötü bir tarafı yok. Aynı neredeyse yapım aşamaları var. Yani birkaç farklılıkları var tabii ki. Güzel kısımları da var. Kötü diyeceğim kısımları yok aslında. Yani neredeyse aynı yapım aşamaları var. Hatta belki daha güzel parçaları var. Sonuçta biraz daha geçen seneye göre yapım tarafı geliştirilmiş bir set. Ama aynı keyfi alamadım. Demek ki geçen seneki biraz da ilkten dolayı bana daha çok keyif vermiş. Bu set de zaten benim yaptığım aslında ikinci büyük teknik seti. Aynı zamanda videonun da ikinci büyük teknik seti. Çünkü ben teknik parçalarını o kadar çok sevmiyorum. Teknik parçaları biraz daha bana, yapımı zor demeyeyim de hani o Lego ruhunu vermiyor. Çok güzel bu arada, o ayrı bir konu. Dediğim gibi geçen seneki Mercedes'ten büyük keyif almıştım. Bundan da aslında keyif aldım. Ama ben daha çok normal Lego parçalarını seviyorum. Çünkü onları yapması, bozması vesairesi daha kolay. Burada bir hata yaptığınızda geriye dönmesi gerçekten çok zor olabiliyor. O pinleri çıkartmak, uğraşmak vesaire. Bu arada onu da söyleyeyim. Eğer bir yanlış parça takarsanız veya bir yanlış yaparsanız geriye dönmeniz sizi böyle bir o yapım aşaması saatini artıracaktır, onu da söyleyeyim. Neyse, ama açıkçası bu benle alakalı, yani yapım aşaması kişisel bir şey diye düşünüyorum. Normalde bunu da yaparken çok keyif alacaksınızdır. Zaten tekniğin böyle en güzel kısmı parçaları birbirine bağlamak ve oynanabilir şeyler yaratmak. Örneğin burayı şöyle bir döndürdüğümde tekerlerin oynaması gibi, yani bir şey yaptığınızda başka bir şeye etki ediyor olması falan müthiş bir şey. Gerçekten sanki bir makine yapıyormuşsunuz hissi veriyor. O yüzden de bu aracı yaparken kendiniz böyle Ferrari'nin işte mühendisi, araç mühendisi falan zannedebilirsiniz. Korkmayın, güzel bir his. Videonun başına da belirttiğim gibi bu sene 2 tane set birden çıktı. Bir tanesi bu Ferrari, bir tanesi de Red Bull seti. Red Bull setini ben henüz alıp yapmadım. Sadece Ferrari'yi alıp yaptım. Çünkü bir Lewis Hamilton hayranı olarak aslında ben Ferrari'yi bekliyordum. Benim de bu arada Instagram'dan paylaştığım anketlere olsun, videolara olsun, gelen yorumlara bakılırsa herkes daha çok Ferrari'yi merak ediyormuş. Ya takımdan dolayı ya Lewis Hamilton'dan dolayı, açıkçası bilmiyorum. Hatta geçen sene de bu arada Mercedes biliyorsunuz Lewis Hamilton'ın takımıydı. Ama Mercedes'in son senesiydi. Şimdi yine Lewis Hamilton'ın aracı oldu. Gerçi tam onun aracı değil, videoda söyledim. Geçen senenin aracı bunlar, SF24. Şu an SF25'i kullanacak Lewis Hamilton. Ama neyse, o kadar uzattım ki şeyi unuttum.
Ferrari'yi yaptım ben. Red Bull'u henüz almadım. Ama onun da yapım aşamaları zaten aynı şekildedir. Yani aynı şekilde zevk verecektir. Eğer formüle araçlarını sergilemek istiyorsanız mutlaka Red Bull setine de bakın. Hatta Red Bull'un lacivert falan yapısı da hoşuma gider. Çünkü Speed Champions'ları yaparken çok güzel duruyordu Red Bull'un aracı. Ama kırmızı da çok güzel duruyor. O da ayrı bir konu. Hatta sergilemesi çok güzel duruyor. Şuraya koyacağım videodan sonra bundan sonraki diğer videolarda muhtemelen burada görebilirsiniz. Gerçi burayı farklı bir şekilde de değerlendirebilirim. Hatta şurayı uzatıp Avengers'ı falan koyayım diyorum ama neyse bunlar farklı konular. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bundan sonra da böyle biraz daha Lego inceleme videolarına bu kanalda daha aktif bir şekilde devam edeceğim gibi duruyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız da ayrıca sevinirim tabii ki. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.